Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Ve patiğimizin gördüğünüz üzere hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bölümden başlayacağız. Ön bölümünü ve diğer kenarını yaptıktan sonra taban ve topuğu örerek patiği bitireceğiz. Hemen başlayalım. 22 ilmek olarak tarçın rengi ipim ile başlıyorum. Bu şekilde. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde toplamda 22 adet ilmeğimizi atalım gelelim. Evet, 22 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenara şöyle bir düğüm atacağım. Patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım hanımlar. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde düz örgü uygulaması yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmekleri ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu sıramızda modelin ilk tabanını oluşturacağız. Henüz modele başlamadık. 22 adet ilmeğim vardı hanımlar. 14'ünü tarçın rengi ipim ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ü tarçın rengi ipim ile ördüm. Kalan 8 ilmeği de krem ipim ile öreceğim. Şöyle krem ipimi de buraya ekleyeceğim hanımlar. Modelin ilk tabanını burada böyle oluşturuyoruz. Hemen kenara şöyle 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu tarçına bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Model bitene kadar artık ip bağlama durumu falan olmayacak. Aynı iplerle devam edeceğiz. Kalan 8 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Şöyle ipimin ucunu da gizleyerek götürdüm. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde tabanı oluşturduk. Arka yüze dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle yine haroşa olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerime geldim. Renk değişikliği yaparken ipi arka yüzde bırakıyorum kremimi. Tarçın rengi ipimi alıyorum. Bakın şöyle çaprazlamasını alıyorum. Kremin altından geçirerek tarçın ipimi aldım. Kalan 14 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar. Sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık şu desenimize başlayacağız hanımlar. Bu modelimiz 7 sıradan oluşuyor ve 3 tane 7 sıradan oluşan modelimizi kuracağız buraya. Şimdi modelimizin birinci sırasını öreceğiz. Bu ilk sıramızda yapacağımız işlem şu. 13 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Ardından şöyle çaprazlamasına bakın. Tarçının altından geçirerek kremimi aldım. Buraya 2 tane krem örüyorum. Tekrar tarçın ipimi aldım. 2 ilmek tarçın rengi ipim ile örüyorum. Tekrar kremi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin ilk sırası ön yüzde bu şekildeydi. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın kremi arkada bırakıp şöyle tarçın ipimi aldım. Şöyle çaprazlamasını alıyorum hanımlar. Delik görüntü oluşmasın ip geçiş yerlerinde diye. 2 tarçınımı tarçın ile ördüm. Yine tarçını arkada bırakıp kremimi alıyorum. 2 kremimi krem ile örüyorum. Arka ip geçişlerinde şu ipleri de sıkmayalım hanımlar. Modelimiz düzgün düşsün.
En son tarçın ipimi aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını tarçın rengi ipim ile örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Yani modelimizin ilk sırasını tamamladık. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Modelimde ikinci sıramı yapacağım. İkinci sıramızda 12 ilmek tarçın öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek tarçın rengi ipim ile ördüm. Şöyle bakın, tarçının altından geçirerek kremimi alıyorum. Buraya hanımlar 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek tarçın rengi ipim ile öreceğim. Bakın tarçın rengi ipimi arkada gevşek bıraktım model düzgün düşsün diye. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. İkinci sıramız böyleydi. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Bakın kremi arkaya doğru aldım. Şöyle tarçın ipimi alıyorum elime. Bir ilmek tarçını tarçın ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 5 kremimi yine krem ipim ile haroşa örüyorum. Tekrar kremi arkaya aldım. Tarçın rengi ipimi alıyorum elime. Kalan 12 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile haroşa olarak örüyorum. İkinci sırayı arka yüzde bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde ve 3. sıradayız. Modelimizin 3. sırasında yine 12 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ardından şöyle çaprazlamasına yine kremimi alıyorum. 2 krem örüyorum. Tekrar tarçın ipimi aldım. 2 tarçın. Tekrar kremimi aldım. 2 krem. 1, 2. Ve buraya bir tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Kalan son 3 ilmeğimi de krem rengi ipim ile örüyorum. 3. sıramız böyleydi. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, tarçın rengi ilmeklerimi de tarçın rengi ipim ile. Arka yüzde dediğim gibi renk geçişi yaparken ilmekler arka yüzde kalıyor. Ön yüzde değil. Şöyle 2 kremimi ördüm. İpi arkaya alıyorum. 2 tarçın ilmeğimi tarçın ipim ile ördüm. Yeniden 2 kremim var. Krem ile ördüm bunu da. Tekrar tarçın ipimi alıyorum. İlmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum sıra sonuna kadar. Modelde ön yüzde 4. sıradayız hanımlar. Modelimizin 4. sırasında ilk 11 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. 4. sıramız. Şu 1. tarçın ilmeğim. Şu 2. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ardından şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. 2 tane krem. Tarçınımı aldım. 1 tarçın. 2 tane krem. Yanına bir tane tarçın. 1 krem. Ve 1 ilmek daha tarçın rengi ipim ile ördüm. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Modelin ön yüzde 4. sırasını ördük. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyorum. Krem ilmeklerim krem ipim ile, tarçın rengi ilmeklerim tarçın rengi ipim ile örülüyor. Yine kremi arkada bırakıp tarçınımı aldım. 1 ilmek tarçın ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 2 ilmek kremimi krem ile ördüm. Tekrar kremi bırakıp tarçını aldım. Yeniden 2 kremim var. Ve kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum.
Geri döndük hanımlar ön yüzde ve 5. sıradayız. 5. sıramda yine 11 tane tarçın ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar şöyle kremimi alıyorum. 2 tane krem öreceğim. 1, 2. Bir tane tarçın örüyorum. Bir tane krem. Bir tane tarçın. 2 tane krem. Ve 1 ilmek tarçın. Kalan 3 ilmeğim krem. 5. sıramızda bu şekildeydi. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz bu şekilde. Tarçın rengi ilmeğimi tarçın ipimle örüyorum. Bakın burada 2 tane kremim var. 2 kremimi yine krem ile ördüm. Bir tane tarçınım var. Tekrardan bir tane kremim var. Bir tarçınım var. 2 tane kremim var. Ve kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, arka yüzde modelin 5. sırasını tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 6. sıramıza. 6. sıra. 6. sıramda hanımlar şöyle sayalım. 12 tane tarçın öreceğim. 1, kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tarçın ilmeğimi ördüm. Hemen kremimi alıyorum şuradan. Krem ipimi. Bir ilmek krem. Şöyle tam alayım. Bir krem. Bir tane tarçın. 2 tane krem. Ve 2 ilmek de tarçın rengi ipim ile örüyorum. Kalan 4 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. 6. sıramız da bu şekilde. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tekrar arka yüze dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilmekler gördüğümüz renklerle haroşa olarak örülüyor. Yani krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi de tarçın rengi ipim ile örüyorum. Bu şekilde. 2 tane kremimi krem ile ördüm. Bakın bir tarçınım var. Tarçın ipim ile örüyorum. Yeniden bir kremim var. Krem ile ördüm. Kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Böylece 6. sırayı arka yüzde de tamamlamış olduk. Modelimiz 7 sıradan oluşuyor. Geri döndüm hanımlar. Şimdi ön yüzde modelimizde 7. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Yine 12 ilmek tarçın ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ardından buraya bir tane krem örüyorum. Pardon 2 tane krem öreceğiz hanımlar. 7. sıramız. 2 tane krem örüyorum. Hemen şuraya bir ilmek tarçın örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizin 7. ve sonuncu sırası bu şekildeydi. İlk modeli tamamladık. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, tarçın rengi ilmeklerimizi de tarçın rengi ipimiz ile haroşa örüyoruz hanımlar. Şurada ilmeğimi tarçın karışmış, düzelterek alayım. Bu şekilde. Bakın burada bir tarçın ilmeğim var. Onu tarçın ile öreceğim. Hemen şurada. Tarçını arkaya alıyorum. 2 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar kremi arkaya aldım. Kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile haroşa olarak örüyorum.
İlk modeli böylece tamamladık. Diğer toplamda 3 tane yapacağız bu modelden. İlk modelin aynısını 3 kere tekrar edeceğiz. Şimdi kafanız karışmasın diye hanımlar bakın. İlk modeli şurada tamamladık. İkinci modeli yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak birinci sıra, ikinci, üçüncü, 5, 6, 7 diye aynısını tekrar edeceğiz. Şimdi ikinci modelin birinci sırası. İlk modelde ne yapmıştık? İlk modeli yaparken, desene başlarken 13 tane tarçın örmüştük. Şimdi 13 tarçınımı örüyorum. Kafanız karışmasın diye ikinci modelin ilk sırasını yine göstermek istedim. Bakın 5 ilmek olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlk modelde 13 tarçından sonra 2 tane krem örmüştük. Ve yanına 2 tane tarçın örmüştük. Kalan 5 ilmeğimiz krem. İlk modelin aynısını ikinci kez tekrar ediyoruz. Bu şekilde. Ve yine arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Aynı işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. İlk modeli tamamladık. İkinci modelinde ilk sırasını sizlere bu şekilde gösteriyorum. Şöyle 2 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar tarçın rengi ipimi aldım. Buradaki 13 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar. Şöyle baktığımızda bakın ikinci modelin ilk sırasında buraya kurmuş olduk. Şimdi ön yüzde modelin ikinci sırası diye devam edeceğiz. Sonra 3, 4, 5, 6, 7. İkinci model bitince yine üçüncü modeli aynı şekilde 7 sıradan oluşacak şekilde yapacağız. Bu aşamada ben modele bakarak yapamıyorum, ben anlamıyorum diyenler varsa bu ikinci ve üçüncü modeli yaparken videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer iki modeli de yapabilirler. Çünkü her sırada özellikle belirttim. Birinci sıramız, ikinci, üçüncü, dördüncü, 7. sıraya kadar ördüğüm ilmekleri tek tek söyledim. Krem ördüm, tarçın rengi ördüm diye. Aynı işlemleri takip ederek 3 modeli bitirebilirsiniz. Şimdi hanımlar buraya bu şekilde 3 tane modelimizi 3. modelin 7. sırasını yapalım. En son gelelim ardından patiğimizin ön bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne 3 tane desenimden yaptım ve geldim. En son 3. modelimin 7. ve sonuncu sırasını ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını bu tarçın rengi ipimizle öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu tarçın ipimizle örelim. Arka yüzde de yine düz olarak yani haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar bakın bir diş haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu ön bölümündeki bu deseni yapacağız hanımlar. Burada toplam bu desenden 2 tane var. Bu desen 20 sırada yapılıyor. Şimdi ilk desenin baştan sona 20 sırasını anlatacağım. Bu ön bölümde 1. sıradayız hanımlar. 1. sırada. Bu sırada ilk 17 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. 17 ilmek. Bakın 4 oldu. 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek tarçın rengi ipim ile ördüm. Şimdi alttan kremimi alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Kenarda 2 ilmek kaldı. Onu örmeyeceğiz hanımlar. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. İkinci ve üçüncü kremimi krem ipim ile örüyorum. Sonra şöyle yine renk geçişi yaparak arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Patiğimizin ön bölümündeki ilk sıramız bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Desenimizde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda kremi kullanmayacağız. Sıranın birinde kremi kullanırken bir diğerinde kullanmayacağız. Bu sırada 19 ilmek tarçın rengi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şu kenarda hanımlar 3 ilmek kaldı. Bunu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Modelde ikinci sıramızı da arka yüzde tamamlamış olduk. Geri dönüyorum. Ön yüzde ve modelde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 14 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kremimi alıyorum. 3 tane krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Ardından geri dönüyorum. Kenarda bu defa 5 ilmek kaldı hanımlar. Bakın yine arka yüzde krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Renk geçişi yaptım. Tarçın ilmeklerimi de tarçın rengi ipimle öreceğim. Arka yüzü artık göstermeyeceğim hanımlar. İlmekleri gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi ördüm. 3. sırayı bitirdik. Şimdi geldik burada 4. sıramıza modelimizde. Bu sıramızda 16 ilmek tarçın rengi ipimle öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek ördüm. Bu defa burada 6 ilmek kaldı. Onu örmüyoruz. Geri dönüyoruz. İlk ilmeği örerek başlıyoruz. Kalan ilmekleri arka yüzde haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzde ve modelde 5. sıradayız. Bu sıramızda 11 ilmek tarçın rengi ipimle öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi de 3 tane krem öreceğim. Kremimi aldım. 3 ilmek kremimi örüyorum. Ardından geri döneceğiz. Burada hanımlar bu defa 8 ilmek kaldı. Onu örmüyoruz. Geri döndük. İlk ilmeği örerek başlayalım. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi ön yüzde ve 6. sıradayız. 6. sıramızda 13 ilmek tarçın öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir önceki sırada krem deseni kurmuştuk. Bu sırada kurmuyoruz. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzde ve 7. sıradayız. Bu sıramızda da 8 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kremimi alıyorum. Yanına 3 ilmek de krem örüyorum hanımlar. 3 tane krem. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Şimdi ön yüzdeyim ve modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda 10 ilmek tarçın rengi ipimle öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelde ön yüzde, şimdi de 9. sıradayız. 5 tane tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Alttan kremimi alıyorum. Çaprazlamasına aldım. 3 tane krem örüyorum. Ardından geri döndüm. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Modelde ön yüzde ve 10. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 7 tane tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde bu 7 tarçın ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 10. sıramız bu şekildeydi. Modelin ilk yarısı tamamlandı hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Bakın şurada 5 tane krem deseni oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hanımlar, ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar renkli ipimiz ile örelim. İlmeklerin hepsini arka yüzde yine düz örelim. Gelelim ön yüzde buluşalım.
Evet hanımlar, bakın bir diş haroşamı ördüm geldim. Bu bir diş haroşa modelimizde 11. sıramızda hanımlar. En son 7 tarçın ördük, geri döndük 10. sıraydı. Bu 11. sırada da bir diş haroşamızı ördük. İlmeklerin tamamını haroşa olarak ördük. Şimdi modelde 12. sıradayız. Şu diğer yaprak desenlerini yapacağız. 12. sıra. Bu sıramızda hanımlar 5 ilmek tarçın rengiyle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından şu alttan krem ipimi aldım. Yanına 3 tane krem örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzdeyiz. 13. sıradayız. Buraya 10 tane tarçın öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelde ön yüzde 14. sıradayız. Bu sıramızda da 8 tane tarçın öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından şöyle kremimi alıyorum. 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelimizde 15. sıradayız. 15. sıramızda 13 ilmek tarçın rengiyle örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıradayız. Bu sıramızda 11 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ardından krem ipimi alıyorum. 3 tane de krem. 1, 2, 3. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelde ön yüzdeyiz ve 17. sıradayız. Bu sıramızda 16 ilmek tarçın öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde 16 ilmeğimizin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 18. sıradayız. Bu sıramızda 14 tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ardından kremimi alıyorum. 3 tane krem öreceğim buraya. 1, 2 ve 3. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde bu ilmeklerimi gördüğümüz renklerle yine örelim gelelim. Yeniden ön yüzde ve 19. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 19 ilmek tarçın rengi ipimle öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın kenarda 3 ilmek kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde bu 19 ilmeğimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, modelimizde 20. ve sonuncu sıramıza geldik. İlk modelimizin sonuncu sırası. 17 tane tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ardından krem ipimi aldım. 3 tane krem. Bakın son 2 tane tarçın kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 20 sıradan oluşan ilk modelimizi böylece tamamladık. Bakın şu modeli şöyle dilim halinde tamamladık. İkinci modeliye başlayacağız ama öncesinde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Şimdi bu tarçın renk ipimiz ile ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde yine haroşa olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş tarçın ipimle bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi birinci modeli nasıl yaptıysak bu ikincisine de aynı şekilde başlayacağız. Bu model sayesinde patiğimizin burun kısmında oval bir görüntü oluşacak. 20 sıradan oluşan ilk modelin aynısını ikinci kez kuracağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırada sizlere göstereyim. İlk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? 17 ilmek tarçın örmüştük. 17 tarçın, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ardından şöyle kremi almıştık. 3 tane krem örmüştük. Ve ardından geri dönmüştük hanımlar. Bu şekilde. Sırasıyla hanımlar birinci, ikinci, üçüncü sıra diye bu ikinci modeli de yapacağız. Ben modele bakarak yapamıyorum diyenler çıkarsa eğer bu ilk yaptığımız modelin bölümlerine gelerek, çünkü her sırasında belirttim. Bu birinci sıramız, üçüncü, yedinci, onuncu, 20. diye son sıraya kadar tek tek belirttim. Aynı işlemleri takip ederek bu ikinci deseni de yapabilirsiniz. Patiğimizde hanımlar bu ikinci desen bittikten sonra yine ilmeklerin tamamını bir diş haroşa olarak bu renkli ipimizle örelim gelelim. Ardından diğer kenar deseninin kuruluşunu sizlere göstereceğim. Evet hanımlar, patiğimin şu ön bölümündeki ikinci desenimi de 20 sıradan oluşan ikinci desenimi bitirdim. Desenden sonra buraya bir diş haroşa ördüm. Şimdi patiğimizin şu diğer kenarını öreceğiz. Bu ilk kenarı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. 7 sıradan oluşan modelimizi 3 kere kuracağız. Öncelikle hanımlar, burada ilk sırada modelimizde ne yapmıştık? Aynısını yapacağız. 13 ilmek tarçın örüyorum. Modelde birinci sıramız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu krem ipimi şöyle alttan çaprazlamasına getiriyorum. 13 tarçından sonra 2 tane krem örüyoruz. 1, 2. Yanına 2 ilmek tarçın. Ve kalan 5 ilmeğimiz krem. Modelde birinci sıramız bu şekildeydi hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ikinci sırayı yapacağız. İkinci sırada da 12 ilmek tarçın öreceğiz. Yanına 5 krem, 1 tarçın, kalan ilmekleri krem öreceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Eğer bu bölümde kafanız karışacak olursa bu ilk bölümdeki videonun bakın ilkini baştan sona 7. sıraya kadar tek tek söyleyerek anlatarak çekmiştim. Aynı sıralamaları takip ederek 7 sıradan oluşan modelimizi 3 kere burada da tekrar edeceksiniz hanımlar. Patiğimizin bu kenarına da yine bakın 7 sıradan oluşan modelimizden toplam 3 tane yapıyoruz. Bu 3 sıradan oluşan modelimizi hanımlar en son tamamlayalım gelelim. Ardından hanımlar buluşalım, birlikte kesme işlemini yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarındaki desenlerimi yaptım. En son 3. modelimi yaptıktan sonra hanımlar ilmeklerin tamamını bir diş haroşa olacak şekilde tarçın rengi ipim ile ördüm. Krem ipimle şimdi kalmadığı için arkaya kestim ucunu. Ucunu da düğümleyip gizleme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bu ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken, örerken kesim yaptığımız şu ilmek yerleri var ya, V şeklinde görünen. Oralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat bir şekilde çıkaralım diye böyle gevşek bir kesim yapacağız. Kalan ilmekleri de keselim gelelim. İlmeklerimin tamamını kestim hanımlar. Hemen şu kenarımız sıkı olsun diye, sağlam olsun diye şuraya şöyle 2 tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğin üst bölümünü tamamladık. Şimdi hanımlar patiğin tabanını öreceğiz. Tabanımız için de şu bakın. Şu geniş olan bölümlerden, şuralardan, kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben şöyle bir uzun şişlerim var. Yine 3 numara. Bunları kullanacağım. Hemen şuradan başlayarak ilmekler çıkaracağız. Kenar ilmek yerlerine girerek. Bakın ilk kenar ilmek yerine şurada. İlmeğin 2 kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi buradan çıkarıyorum.
Şöyle. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum. Sıkı olsun, açılmasın burası diye. Sırasıyla bakın ilmek girerek ilmek çıkarıyoruz buralardan. Bu şekilde. Şöyle ucunu da gizleyerek götürelim. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Böyle ilmekler çıkaracağız hanımlar. Biz bu ilmek çıkartma işlemini diğer uca kadar, şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Ben bu bölüme kadar toplamda 80 adet ilmek çıkarttım. Diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım hanımlar. Şöyle bir hata yaptım. Buradan buraya kadar 80 değil 88 ilmek çıkaracaktık. Çok özür diliyorum. Diğer uca kadar toplamdaki ilmek sayımız 88. Şimdi zaten geri dönüşü olmayan bir hata yapmadım. Hemen söyledim. Geri dönüyoruz hanımlar bu aşamada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine haroşa, yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde. 88 ilmeğimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi tabanımızı örmeye burundan başlayacağız hanımlar. Öncelikle burun kısmına 8 ilmek ile başlayacağız. Yanlardan ikişer ilmek keserek ortaya ekleyeceğiz. Bu tabanda 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz ve sonrasında 14 ilmekle tabanımızı yapacağız. Şişimizde 88 ilmeğimiz vardı. 8 ilmeği ortaya ayırınca geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Öncelikle bu kenardaki ilk 40 ilmeğimizi öreceğiz. Şu kenar ilmeğin 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 40 ilmek örelim gelelim. Evet hanımlar, bu kenara 40 ilmeğimizi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda bu kenarda da 40 ilmek kalıyor. Şimdi 8 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. İpimiz hep karşıda olacak ve hanımlar ilk ilmeği örmeden alacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burun için ayırdığımız 8 ilmeği ördüm, geri dönüyorum. 8 ilmek ile bakın buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi yanlardan ikişer keserek ortaya ekleyeceğiz. Orta kısımda 8 olan yerde toplamda 14 ilmek olacak. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Ortaya ekledim. 9 ilmek oldu ortada. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 9 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yan taraftan yine 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan 2 ilmek keserek yine ortaya ekliyorum kestiğim ilmeği. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine bu kenardan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 12 oldu hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine yan taraftan 2 adet ilmek keserek ortaya ekledim bunu. Ortadaki ilmek sayımız 13 oldu hanımlar. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. 14. Artık 14 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Patiğimizin burun kısmında bakın şöyle oval bir görüntü oluştu hanımlar.
Yapacağımız işlem şu hanımlar artık bu aşamadan sonra. Burada 14 ilmeğimiz var tabanda. 13'ünü öreceğiz. 14'üncü de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden aldık. 13 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14'üncüyü örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 13 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan da bir 14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 14 ilmek üzerinden taban böyle örülüyor hanımlar. Devam ediyorum yine. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde 14 ilmek üzerinden kesim yapılacak. Hanımlar biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu yanlarda 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek olarak keselim gelelim. Evet hanımlar, her iki tarafta da bakın 3'er ilmeğim kalana kadar bu sağ tarafta ve sol tarafta tabanımı ördüm. Şimdi tabanda da kesimler yapacağız. Topuk bölümünde oval bir görüntü oluşacak. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada tabanda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yine yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Yani 14. ilmekte kesimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum hanımlar. İlk kesimi burada yaptık. Şimdi şu tabanda bakın, taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın hanımlar, şu tabanımızda 4 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Bu şekilde ilk kesimleri yaptık. Yine hanımlar şurada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. İlk ilmeği aldım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın tabanda burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum hanımlar şimdi. Tekrar şu tabanda 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın şurada son 4 ilmek kaldı. Şu son 2 ilmeği saymıyoruz. O kenardaki ilmeklerimiz. Şuradaki 2 ilmeği keserek ördüm. Yanındaki biri düz örüyorum. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Orta kısımdaki ilmek sayısı da böyle azaldı hanımlar. Burada hafif oval bir görüntü oluşuyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kenarda son bir ilmek kalmıştı hanımlar. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın. Bu sonuncu ilmek ile kenardakini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Artık daha kısa geçeceğim rahat dolanayım diye. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar şu kenardaki bir ilmek hariç şurada 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Yani şu öndeki 2'yi ördüm. Burada da yine 2 ilmeği kestim. Bir ilmek örüyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu hanımlar bakın topukta oval bir görüntümüz oluştu. Belirginleşti. Burada 8 ilmek kaldı ve 8 ilmek ile artık patiğimizin topuk bölümünü öreceğiz. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu aşamada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şu kenarda bakın bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Şuradaki bakın şu ilk kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem arkayı örmüş oluyoruz hem de şu arkayı şu kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. Geri döndüm. İlmek çıkarttıktan sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğimi kalana kadar örüyorum yine. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şu sağ kenardan ilmek çıkartırken kolay çıkartabileyim diye hanımlar şöyle geri dönüyorum. Hemen şurada da bakın şu kenardan şu ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Şöyle. Tekrar 8 ilmek oldu. Yapacağımız işlem bu.
Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarıyoruz. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Burada ilmek çıkarırken geri dönüyorduk. Döndüm ve sıradaki bir sonraki kenar ilmek yerine bakın. Şöyle girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 8 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını tamamlayalım, gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim hanımlar. Şimdi buradaki 8 ilmeğimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi şöyle kesiyorum. Şu ipimin ucunda hanımlar gizleyerek götürüyorum. Başlangıç ipimiz, kenardaki iplerimiz bunlar. Burada tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Yine aynı işlemi tığ ile gerçekleştiriyorum. Şöyle ikişer ikişer tığ ile ilmeklerimi topluyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak hanımlar şuraya bir sık iğne oluşturdum. Şöyle. Patiğimizin kenarında şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Yapacağımız işlem şu: sık iğne tekniği kullanacağız. Şu şekilde yapacağız hanımlar. Bakın, ipimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği birden topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği birden topluyorum. Şöyle. Biz bu işleme şöyle patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. Böylece patiğimizin boğaz kısmı şöyle daha derli toplu düzgün duruyor. Sonra buraya bir zincir çekeceğim artık. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına girerek şuralardan şöyle bu uç kısmını sıkılayarak gizliyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi birlikte bakacağız. Bu şekilde. Modelimiz böyle. Bakın. Duruşu bu hanımlar patiğimizin. Diğer şekilde duruşunu da şöyle göstereyim. Ayağı giymeden önceki hali bu. Şimdi sizlere hemen bir de manken ayaktaki duruşunu da göstereyim. Ayağıma da giydireyim. Öyle de bakalım. Çok güzel, şık bir model oldu hanımlar. Görüldüğü gibi baştan sona paylaştım. 2 şiş ile yapıldı. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız. Evet. Mankendeki duruşumuz da bu şekilde. Patiğimizin kenarları şöyle. Taban kısmı. Topuğu bu şekilde arkada. Model bu. Ayağı saran güzel, hoş, şık bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.